Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu Blok ve ABD'nin başını çektiği NATO kuvvetleri arasındaki jeopolitik gerginlik durumudur. Tarihçiler zaman çizelgesi hakkında tam olarak bir fikir birliği sağlayamamış olsa da Soğuk Savaş döneminin 1947 yılında Truman Doktrini ile başladığı ve 1989 yılında Doğu Avrupa'da komünizm rejiminin 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sona erdiği kabul edilir. Soğuk Savaş olarak adlandırılmasının sebebi her iki tarafında birbirlerine direkt olarak savaş açmaması, bunun yerine birbirleriyle ekonomik, siyasi, bilimsel, psikolojik ve teknolojik bir çatışmada olmalarıdır. Soğuk Savaş'ın başlamasında en büyük payı Truman Doktrini oynuyordu. Peki nedir bu Truman Doktrini? Başkan Truman 12 Mart 1947'de Kongrede kendi adıyla anılacak bu doktrini açıkladı. Truman'a göre ABD, komünizm ile silahlı mücadele veren ve komünist ülkelerin baskısı altında bulunan devletlere mali ve askeri yardım yapmalıydı. Burada kastedilen ülkeler Yunanistan ve Türkiye'ydi. Bu amaçla Kongre'den 400 milyon dolar kullanma izni istedi. Kongre'nin 22 Mayıs'ta bu isteği kabul etmesi üzerine Türkiye'ye 100 milyon, Yunanistan'a ise 300 milyon dolar yardım yapıldı. Savaş sonunda Sovyet Sosyalist Birliği'nin baskılarıyla yüz yüze kalan Türkiye, bu yeni sürecin başlarında özellikle Truman Doktrini ile birlikte ABD kutbuna yanaşmıştır. Truman Doktrini'nin temel nedenleri Sovyetlerin komünist ideolojiyi yaymaya çalışması ve Doğu Avrupa'da komünist uydu devletler kurmaya başlamasıydı. Bu Amerika'da büyük korkuya yol açmıştı. Bu sebeple 1947 yılından başlayarak Amerika dış politikasının esası komünizm ile mücadele olmuştur. Truman Doktrinini hızlandıran asıl neden Sovyetlerin güneye doğru yayılmasıdır. Yunanistan'da komünist gerillalarla zayıf merkezi hükümet arasında başlayan iç savaş, Truman Doktrininin ilan edilmesini hızlandırmıştır. Truman Doktrininin Türkiye açısından sonuçları, doktrin ile gelen yardımlar karşılığında Sovyetlilerden esinlenerek yapılan uygulamaların kaldırılmasıydı. Truman Doktrininin asıl sonucu kendisinden sonra gelecek olan Marshall Planı'na öncülük etmiş ve doktrinin başarısı Marshall Planı'na hazırlayıcı olmuştur.